arkadaşlar. Şöyle elmas formasyonu DAX'ta gördüğüm. Evet. Şöyle önümüzdeki hafta da üstünden geçeriz. Elmas formasyonu. Düşen trend. Burada bir elmas oluşturuyor bize. Yüksek tepe. Yüksek tepe. Tam tersi düşük tepe. Sağ ve sol çizdiğimizde elmas. Buradan gelenin tam tersini vermek zorunda. Buradan bu şekilde düşüyorsa çanak gibi düşünün. Elması da vermiş. Buradan yani şurada anlamalıydık ki tam şu bitişte yükselmesi gerekiyor DAX'ımız ve bu şekilde yükselmiş. Aslında bu kendisi boyutuna kadar yükselmesi gerekiyor da şöyle şuralara kadar. Bakalım belki formasyon devam ederse aynı tepeleri görebilir bu şekilde. Şurada neden ihtimal üstüne konuşuyorum? Şurada bir bozmuş gibi bir düşüş var. Düzeltme var burada. O yüzden belki aynı seviyeye yükselmeyebilir ama şunu vermemiş olsaydı kesinlikle şu formasyonu gerçekleştirmiş olurdu ki şu bile e, formasyon için yeterli bir yükseliş. Kaçtan kaça kadar? 950 yani 1K'lık pips diyebiliriz. İşte bu formasyonlarda bundan önemli ama bunları tabii görebilmek, yakalayabilmek önemli olan kısmı bu zaten arkadaşlar. Gerisiyle. Sesim geliyor değil mi? Hala net bir şekilde. Geliyor hocam. Tamamdır, tamamdır. O zaman EMA'lara başlayalım. DAX'tan mı gidelim? DAX'tan gidelim. Böyle bir saatlik alalım. Hı hı. Çabur hocam. İyi akşamlar Murat Hocam, hoş geldin. Hoş buldum. EMA'larımız ben 3 adet EMA kullanıyorum. Beyaz EMA'm 200'lük, 200 tüpü ifade ediyor. Mavi EMA'm orta vadeli düşüş ve yükselişler için 50 tüplük EMA'yı. Altındaki yeşil EMA'm ise 20. Yani kısa trade'lerde kullandığım EMA. Bu da 20 tüplüğü ifade ediyor. Yani 20 günlük, 50 günlük ve 200 günlük e, mumların ortalamasını hesap ediyor bu EMA'lar. EMA'ları neye göre kullanıyoruz? Şimdi mesela biz neye göre kullanıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü biz swing işlemci değiliz biliyorsunuz. Daha çok gün içerisinde 15 ve 5 dakikalıkları kullandığımız için bizim için önemli olan daha çok yeşil EMA. Yani 20 mumlu baz alıyoruz. Ama tabii ki diğerlerini de nasıl RSI'yi kontrol ediyorsak diğer EMA'ları da kontrol ediyoruz. Mesela bir örnek verelim. EMA'ların kesiştiği yerde, kırılımların gerçekleştiği yerde. Şimdi bakın, burada EMA ne yapıyor? Bu 200 tüplük EMA olduğu için zaten kolay kolay anlık düşüp yükselmiş. Uzun vadede bir EMA. Şurada benim orta vadeli EMA'm uzun vadede olanın altına iniyor. Yeşilim de İkisinin birden altına iniyor. Yani burada ne anlıyorum ben? Tam şurası için söylüyorum. Şöyle bakalım. Burası için ne anlıyorum bu kırılımdan? Demek ki benim trendim şöyle beyazlamaya bakıyorum 200 günlük. Yani uzun vadede bir düşüşe geçmiş. Uzun vadede şöyle bir eğim var aşağıya doğru. Orta vadeye bakıyorum. Evet. Kırılım nerede gerçekleşmiş? Aslında kırılım da şurada gerçekleşmiş. Bakın yükseliş düz kır. Tam burada aslında zaten bize kırılımı göstermiş. Yeşil nerede? O da onun bir tık üstünde. Tam şurada sert bir kırılım gerçekleştirmiş. 200'lüğü de zaten tam şurada artık düzlüğe giriyor. Yani şöyle şuradan anlaşılabilir. Aşağıya doğru eğim oldu. Şöyle şuralardan anlaşılıyor. Yani ben burada anlıyorum ki artık benim uzun vadede trendim değişmiş. Yükselenden yani değişmiş grafiğim. Düşüşe doğru geçmiş. Maviye bakıyorum yani 50'lik orta vadede. Orta vadede de düşüşe geçmiş. Şöyle tarih aralığında bakalım da mumlar kısa gibi gözükmesin. Yani şurayla şurası bir günlük. Düşüşe geçmiş. Yeşil mum EMA'ma bakıyorum. Yeşilim de düşüşe geçmiş ve benim için bunlar burada kesişmiş, sıraya girmişler. Benim için sıranın önemli olması şöyle. En üstte beyaz EMAM olacak, ortada mavi EMAM olacak, altta yeşil EMAM olacak. Ben bunu gördüğümde
Kırılımların da düşüşünü gördüğümde, ki mumlar da bize aynısını gösteriyor, ben buradan anlıyorum ki bu trend artık düşmeye meyilli. Ne yapıyoruz? Hemen RSI'ye bakıyoruz. Nereden bakalım? Hiç fark etmez. Birinci kırılım nerede? RSI'miz 40'larda. İkinci kırılım burada. Nerede? RSI'miz 35'ler, 36'larda. Zaten ikisini de ben yakalamışım artık. Yavaş yavaş Hocam bu RSI da arada düşüyor. Buyur. RSI grafiği görünmüyor hocam ya. Siyah ekran olduğu için bir de Şöyle, ben internet birazcık sanki çekmiyor. Böyle internetimde çalışıyor. problem var. Evet, internette problem var da ben mouse'u RSI'ye getirdiğimde değeri görebilirsiniz sağ tarafta. Bakın, oynattığımda. Zaten o yüzden Evet. getirdim. Oynattığımda görebilirsiniz mouse'u. Son olarak 200'lük EMA'mın olduğu bölge, yani şurada benim aslında anladığım bölge artık. Burada nereye gelmiş? Mouse'umu getirdim ama sağ tarafta şu bölgede görebilirsiniz RSI değerini. Burada nereye gelmiş? 20'ye. Yani benim için 40, 35 ve 20'ye gelmiş. 20'lik EMAM düşüşe geçmiş. Burada orta vadeyi kesmiş. Diyor ki ben düşüyorum. Orta vade de burada beyazı kesmiş. Diyor ki ben de düşüyorum. Uzun vadeli EMAM da eğimi aşağıya doğru vermiş. Ben tam olarak şurada 11 çizimi kaldır. Tam olarak aslında şurada bir düşüş olduğunu burada artık fark ediyorum. Yani aslında özür diliyorum. Şurada fark ediyorum şuralarda. Şurada tam olarak anlıyorum artık. EMA'larım da üst üste gelmiş. Benim için önemli olan en üstte uzun vade, ortada olacak. Kısa tüplüğüm ise 20'lik EMA'm ise en altta olacak. Ben bunu gördüğümde RSI ve diğer metotlar da dahilinde diyorum ki ben buradan bir short pozisyonuna dahil olabilirim. Ne yapıyoruz buradan? Bir satış pozisyonu gerçekleştiriyoruz. Kırılım tam şurada kesmiş. Değil mi? Tam şuralarda. Yani buradan şöyle şurada anladığımı fark ettim ve şuradan bir satış pozisyonu açtım. Ne yapmış grafiğimiz? Buradan düşüşe geçiyor. Bizi nerede pozisyona dahil ediyor? Tam olarak şu bölgede. Bizi bu bölgede sell olarak dahil ediyor. Düşüş devam etmiş. Buradan girdik. 400 Girdiğimiz dediğiniz yerde RSI kaçtı hocam? girdiğim dediğim yer 20 24, 20 20 22 orası mıydı? yok, 24.030 seviyesi tam olarak. Buradan girmişiz. 400 pips aşağıya grafiğimiz shortlamış. Yani EMA'yı bu Or şekilde yakalıyoruz. Oradayken RSI kaç gibiydi? O girdiğimiz dediğimiz yerde. Tamam, bakayım. 25, böyle Hı hı. 24,5, Şimdi 25. o RSI'nin 25 RSI 25 olmasına rağmen orada sell girebiliyor muyuz? Aslında şöyle, tabii ki riskli bir durum. Böyle Ama bir güzel örnek olmuş oldu. evet, evet, RSI'nin 25, bunu 4 saatlikte de bakmamız gerekiyor. Saatlikte de internetin biraz sıkıntılı olduğu için grafikler geç yükleniyor. 4 saatlikteki RSI'miz da önemli çünkü orada. Tam olarak şurası. Burada da 30. Yani saatliğimizde 25, 4 saatlikte 30. Bu hala daha ne demiştim ben? 15'e 80 kullanıyorum demiştim. 30'un da altına salma ihtimali olduğu için ya yine formasyon, EMA, bunları da yakaladıktan sonra değerlendirmeye açık. Ben hani şu an burada pozisyona girilip girilmemesi güvenli mi değil mi? Hani aslında onu tartışmıyoruz ama EMA'yı göstermek adına bir örnekleme oldu sadece burada. Ee, Bu şekilde dahil olmuş olsaydık kârla buluşturmuş oluyordu. Tabii ki 25'ler biraz riskli seviyeler, sell yönlü, ama yine de düşüşünü yapmış. Hatta bak, düşüş ne kadar devam etmiş. Evet, görüyor musun? Düşüş. Ben ne diyordum? RSI gevşetebilir. Bunlara dikkat edelim diyordum. Buradayken evet, 25'lere kadar
gelmiş ama geri toplamış. RSI'yi rahatlatmış. Sonra tekrardan düşüş devam etmiş. Aslında hep 25 seviyelerinde tutmuş. Düşüyor. RSI'yi rahatlatıyor. Sonra tekrardan düşüyor. Evet. Yani EMA kırılım olarak bu şekilde ve kesişim olarak yakalayabilirsiniz EMA'yı. Onun haricinde şu durumu bekleyebilirsiniz. Üst üste gelmesini bekleyebilirsiniz. Bunun tam tersini, çünkü aşağıda EMA'larım kesişiyor. Bu şekilde sıraya giriyor. Trend de artık altında kalıyor. Ben zaten düşüşü burada görüyorum. Yani altında seyrediyor ya. EMA yüksek, grafik altta, düşen bir trende dönüştüğünü burada anlıyorum. Bunun tam tersi olur ise şimdi ona da bakarız. Yani beyaz EMA en altta, ortalama 50'lik EMA onun üstünde, yeşil EMA 20'liğim ise en üstte ise oradan da bir buy girişimi gerçekleştiriyorum. Hatta şöyle yakınında varsa bir bakabiliriz. Evet, aslında var. Tam oraya denk gelmiş bu da. Nereden kırılıyor kesişim? Beyaz emam tam olarak burada. Uzun vadede. Uzun vadede de bir artış zaten, bakın böyle bir, nereden? Şuradan geliyor. Bir düzlüğe giriyor. Düzlüğe giriyor. Düz 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 düz. Şuralarda aslında zaten bir baş veriyor bize. 200'lük ama. Burada mavi kesiyor. Ortaya atıyor kendini. Yeşil buradan kesmiş. Önemli değil. Bizim için neydi? Sıraya girmesi önemliydi. Burada da yeşil. Bizim için üçü de sıraya girdi mi? Az önceki söylediğimin. Girdi. Buranın az önce anlattığımın tam tersi şekilde girdiği için sıraya. Buradan da zaten EMA'nın üstüne de çıkıyor grafik. Buradan da yükselir. Yani bay yönlü girilebilir anlamı taşıyor bizim için. Girmiş olsaydık ne oluyordu? Yine bizi şu bölgeden yakaladık. Çünkü sıraya girdi EMA'lar. Bay verdik. Şu şekilde bir yükseliş attı. Nereden? 24.260'dan 24.530'a kadar. Yani 200 bas puanlık bir yükseliş gerçekleşmiş oluyor. EMA'yı başka nasıl kullanabiliriz? EMA'yı başka bakalım. Yani EMA'nın RSI gibi aslında çok böyle fazla bir şey yok. Net kesin. Kırılımları, kesişimleri yakalayabilmek önemli. Yani trendin yönüyle aslında pekiştirebileceğimiz, bağlayabileceğimiz bir metot. Onun haricinde şurada da var. Bakalım. Nerede kesişiyor? Burada yakalayamıyoruz. Hani mavi altta, 20'lik hamam orada, beyaz burada. Hani burada yakalayamıyorsun. Ben de demiştim. Sıraya girmesi gerekiyor benim için daha güvenilir. Nerede girmiş sıraya artık? Burada girmiş. Bakın burada kesmiş artık bunu. Mavi emam da 50'liğim de ortaya geçmiş. 200'lüm altta kalmış. Yeşilim üstte. Yani tam olarak şurada. Buraya tekabül ediyor. Buradayken bir buy girişimi yapıyorum. Tam EMA'mın şurada anlıyorum çünkü kestiğini. Buradan dahil olduk diyelim. Tabii her şey etkiliyor. Bak yine burada mesela RSI yüksekte. 65 mesela. Özür diliyorum. 62, 65, aynen o civarlar. 63, 65 civarları. Buradan bir buy girişimi yapsaydık mesela. 23.722, 23.840. Zaten 120 pipslik bir kâra ulaştırmış bizi. Ama scalp için değil de biraz daha uzun vadeli olunabilirdi. Fiyat aralığı çizelim. Buradan nereye yükselmiş? Şöyle bir yükseliş. 170 pipslik yine EMA'nın bize sunmuş olduğu bir fiyat yükselişi olmuş. Bunu yakalayabilirsiniz EMA'da. Zaten trend için takip ettiğimiz bir şey. Hani EMA'nın altında mı üstünde mi seyrediyor? Bunun için de kullanabiliriz. Ama bu söylediğimi genellikle e, bilen fazla olmuyor. Kesişimlerde böyleyken bayalayalım, şöyleyken işte selleyelim diye söylemiyorlar genelde. Trendin yönüne göre ya işte EMA'nın üstünde mum grafiği, demek ki grafiğim yükseliyor gibi basit bir düşünceye giriyorlar. Bunların yanında kırılım uçlarını yakalayabilirsiniz. Yine dediğim gibi şurada bak, bir dağ tepesi gibi tam kırıyor şurada. 22.30, 2.30. Yani şunu yakalayamazsın. Çünkü EMA ile bu biraz eş
birbirine zaman dilimi olarak yakın gidiyor. Hani böyle tam kırdığında değil de 4 saat sonra yakala. Yani şurada yakala. Anladın mı? Şurayı zaten gördün. Kırmış. Maviye baktın. Mavi de bak. Aynı şekilde. Şurada yakaladın. 4 saat sonra veya 2 saat, 3 saat sonra bu kırılımı gördün. Ve beyaz 200'lük emam da böyle. Gördüğün gibi artık bir şey oluşturmuş. Aşağıya doğru eğimini vermiş. Bu kırılımdan da görüp diyebilirsin ki demek ki evet benim grafiğim artık bir düşüşe geçiyor. Vermiş olduğum aralık tutuyor mu? Evet tutuyor. Yeşilim en üstte, mavim ortada, beyazım en altta. Kırılımı da gördün. Buradan diyebilirsin ki evet ben bunu selleyebilirim. Short pozisyona dahil oldum. Zaten net bir şekilde kanıt burada. Tabii bunları tek başına kullanmıyoruz hiçbir zaman. Her şeyimizi kontrol ediyoruz. RSI'mizi. Burada RSI daha gevşek. Bakın. Daha gevşek. 43 civarlarında. Daha güvenli bir aslında pozisyon alımı olmuş. EMA'ya da dayanaraktan. EMA için kırılım yakalayabiliriz. Bunların dışında kendi yani direnç ve destek olarak yüksek tepeler oluştururken mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Şunu verebiliriz. Aslında çok güzel geldi bu da. Denk geldi. Şurada ne yapmış grafiğimiz? Bir tepe. Trendimiz nasıl? Yükselişe geçmiş mi? Geçmiş. Nerede kesişmiş? Zaten şurada kesişiyor. Yine sıraya girmiş mi benim için? Aslında bu da girmiş de şimdi bunu anlatmayacağım. Bunu anlattık. Şurada bir artık anladık yani fark etmişiz şurada. Burada yakalayamasak bile şurada anlamışız, fark etmişiz. Şimdi bir tepe oluşturmuş. İkinci bir tepe oluşturmuş. Tabii benim için bunlar küçük dirençler. Tepki alıp düşenler. Biz bunları scalp olarak da değerlendiriyorduk hatırlarsanız. Sonra yeni bir yüksek tepe daha yapmış burada. Ama nereye geçmiş? Dikkat edin. Nereye geçmiş? İki önceki yani bir önceki ve iki önceki olan direnci burada kırmış. Bakın. Burada kırmış. Yani diyor ki evet yeni yüksek bir tepe ve bu bir long girişimi olabilir. Baylanabilir. EMA'larım da sıraya girmiş. Şuradaki dirençlerim de burada kırılmış. Kırılım yakalıyoruz yine söylediğim gibi. Hiç önemli değil sell buradan olup olmaması. Çünkü zaten stop loss noktalarımız var biliyorsunuz. Genellikle stop loss noktası şuraya koymakta fayda var aslında. Hani buraya iğne atmış ama iğne atmasa zaten sell etmiyormuş bizi. İğneye de güven yani iğnenin atmış olduğunu da yakalarsak yine biz manuelde takip ediyoruz çoğunlukla. Yine sell olmamış olurduk şurada. Anlatmak istediğim şu. Stop loss noktasını yüksek tepelerin altındaki iğne uçlarına kadar çekiyoruz. Önemli değil. Biz neyi yakalıyorduk burada? EMA'nın yükseliş olduğunu yakalayacağız. İki yüksek tepemiz var. Üstteki direncimiz mum uçlarından. Nerede kırmış? Burada kırmış. Yükselişe geçmiş. Dedim ki evet kırmış. EMA'larım da sıraya girmiş. Ben bunu buradan baylayayım. Artık retesi beklemeyeyim. Mesela hani bekleyebilirdik. Önemli değil. Beklemeyi de anlatırız. Buradan baya dahil olduk biz. Kaçtan? Tam olarak 23.790. Biz buna 23.800 diyelim düz hesap. 23.800'den dahil olduk. Bizi aşağıya 23.650'lere kadar indirmiş. 150 puanlık. Tabii biz bunu görüyoruz burada. Tepki alabileceği noktaları çiziyoruz, söylüyoruz biliyorsunuz. Bizi SL eder gibi etmiş. Geri toplamış. İstediğin yere kadar karını almayı beklet artık. 24.150'lere kadar gitmiş. Yani EMAM hem burada fark etmişim sıraya girmiş. Hem iki tane tepemin var olduğu. Üçüncü tepede yükseliş yapıyor. Bakın yükseliş. Trend nerede? Trend de yükselişte zaten. Diyorum ki ben buradan artık baylayayım. Buradan bir bay girdik. Karımızı aldık. Onun haricinde diyelim ki kaçırdık biz burayı. Yani şu tepeyi kaçırdık. Retes attı. Şuna retes diyelim. Kabul edelim retes olarak. Girdi. Aşağılara kadar çekildi. Bu sefer ne yaptı? Tekrardan geliyor. Benim için yükselişe nerede girmesi gerekiyor? Artık bir öncekini kesmesi gerekiyor. Yani şurayı, şu iğne mumu ucunun üstünde kapatması gerekiyor. Nerede? Tam olarak şu bölgede bir daha kırdığını ben görüyorum. Bu bölgede baya dahil olduk diyelim. Yine aynı şekilde zaten grafik yükselmiş. Yine bizi baya buy pozisyonunda karla buluşturmuş oluyor. EMA'da zaten
Aynı şekilde hala devam ediyor. Bakın şurada bir güncel olarak kırılım yapmış. Görüyor musunuz? Şurada bir kırılım yapmış. Yani şu demek oluyor ki gelecek için beyaz 200'lük emam da biraz başını eğiyor artık. Yani şöyle biraz düzleyecek bu gibi gözüküyor. Mavi emam da şurada bir kırıldığını artık anlamışım. Şöyle. Yeşil emam şurada kırılmış gördünüz. Şöyle. Yani şöyle olacak gibi gösteriyor. Tabii şu şekilde gösteriyor ama yine kırılımı ve mumların direnç kırılımını, emaların kesişimini ve emanın kırılımlarını takip edip RSI'yi da kontrol edip izlemekte fayda var. Zaten RSI burada kaça gelmiş? 80'e gelmiş. Bakın 80'de. Tam şu bölgede. Şuradaki kırılımın sileyim daha net gözükecek. Tam şu bölge. Biliyor musun? Şurada bir kırılımın attığını da görmüşüm. RSI da 80 seviyelerine gelmiş. Yani burada da artık bir düşüş e, yakalanılabilirmiş. Yakalamış olsa 24.135 seviyesinden 24.017'ye kadar düşmüş. Yine bir 110 puanlık, 120 puanlık düşüş olmuş. Ben Cuma günüydü sanırım bu. Evet. O gün ekran başında değildim. O yüzden göremedim. Ama yine bize metotlar tabii ki kesin hiçbir zaman bilemiyoruz. Böyle bir şey yok. Hiç kimsenin %100 piyasayı tahmin etmesi mümkün değil. Ama en azından bir fikir oluşturuyoruz. Grafik okuyarak, e, metotları kullanaraktan bir fikir oluşturup %60'ına 70'ine kadar başarı oranı sağlamaya çalışıyoruz. Oluyor mu? Evet oluyor. Zaten bunlar olmasa bilmesek hiç kimse bu işten de para kazanamaz arkadaşlar. İşin açıkçası. Temamız bu şekilde. Yani en azından benim kullanmış olduğum güncel durumu temamı bu şekilde. Da var mı soru? Meta'daki de aynı işi görür değil mi hocam? Meta'da kullanmıyorum. Aslında geçen hafta da RSI'de konuşmuştuk. Evet Evet, dediğin evet. gibi yani Meta'daki de aynı görevi görüyor. Fakat ben grafik, teknik analiz, çizimlerim her şeyi TradingView'de yapıyorum. Araç çubuklarım vesaire. Ben Meta'yı sadece işlem almak için kullanıyorum. Yani geçiyorum pozisyon al veya pozisyon sat. Geri kalan her şeyim benim TradingView'de grafik olarak. Evet. Aslında geçen hafta FIBO konuşulduğunda tabii aslında anlamış olduk ki şeyde onun karşılığı yok zaten. Yani onu yapamadıydık. Orada başka bir şeyler, FIBO diye bir şey var ama hangisi o bilememiştik. Meta'da yani. Dolayısıyla acaba TradingView indirmeli miyiz biz de diye düşündüm açıkçası. Şöyle Fib kanalı, Fib zaman dilimi, Fib hız direnç şifanı, trend tabanlı Fib ve Fibonacci düzeltmesi. Bunlar vardır. Fib takozu, spirali vesaire. Ama ben dediğim gibi benim kullandığım Fib düzeltmesi. Diğerlerini kullanmıyorum. Kullanılabilir. Evet, Tabii ki kullanılır. film düzeltmesini şeyde görememiştik. Meta'da o isimle yer almıyor yani. Varsa da E, başka bir şey yazıyor belki. Kontrol etmedim. İnan bana kontrol etmedim. Kontrol etme ihtiyacı da duymadım Aha, TradingView varken. O yüzden metayı da şey yapmak istemiyorum. evet, Hani karman çorman yapı. Çünkü orada zaten sadece işlem alıyorum. TradingView bize bunun en güzel şeyini veriyor. E, özelliğini veriyor. O evet, yüzden burayı evet. kullanıyorum. Emamız bu şekilde. Başka Ema ile ilgili. Şöyle bakalım. Sorusu olan varsa yine değerlendirebiliriz. Kesişim dikkat edin yine. Burada kesişim atmış. Mavi ortaya geçmiş. Kısa vadeli olan en üste geçmiş. Uzun vadeli olan en altta. Burada yine bir buy pozisyonu değerlendirilebilir. Yani nerede? Şuralarda. Buradan dahil olsak şöyle grafik şöyle ve buradan tekrardan çıkıp gidiyor yukarıya. Yani evet. Yani ama biraz daha RSI gibi öyle çok incelikleri olan bir durum değil. Hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama diye geçiyor zaten. Bu şekilde yardımcı bizlere
grafik okumada yardımcı bir güzel bir araç. Ama ne yapıyorduk? Tabii ki EMA'mızı, RSI'mızı şuraya çizmemişiz. Trend kanalımızı, bunlar en önemliler. Şöyle vesaire. Şimdilik öyle hemen çizdim. Her şeyimizi kontrol edip ona göre işleme dahil oluyoruz. Doğru olan da bu zaten. Var mı sorusu olan? Bir tane ya da haftayı bekleyip formasyonları haftaya mı geçelim? Yoksa bir tane anlatalım mı? Formasyon başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Aslında bence hiç geçmeyelim o zaman formasyonlara. Bu hafta dediğim gibi bir ev kurulumu gerçekleştiriyorum internet için. Formasyonlara önümüzdeki hafta başlayalım. Öyle yapalım. Bir analiz yapacak mısınız hocam? Yapalım olur. Madem müsaitliğimiz var. Zahmet olmazsa. Tabii tabii estağfurullah. Yapalım. 4 saatlik alalım. DAX'tan girelim mi? Direkt o zaman. Olur hocam. Hı. Dediğim gibi internetimde sıkıntı var. Ses biraz gecikmeli, delaylı gelip gidiyor. Evet, DAX şu anda RSI'miz 69,5 seviyesinde. Bunu 70 olarak kabul edelim. Geçen de söylediğim gibi 23.900 ve 24'ler var demiştim. Şuradaki oku da çizmiştik az önce sildiğimiz. Desteğimizi kırmış bulunuyor tam olarak. Üstünde 4 saatlik kapanışını attı. Benim için 23.960 değerindeki desteği kırdı. Retest atabilir mi? Atabilir. Şu anda bu mumları hatırlayın. Yukarıya yine mum formasyonlarında göreceğiz. Yani aşağıya doğru, desteğe doğru çekilebileceğini gösteriyor şu anda. Bizim için tekrardan 23.960 seviyesini test edeceği yönünde bir görüş alıyorum şu anda. 24.030 seviyelerinde 23.960'a çekilecekmiş gibi görüyorum. Yine söylüyorum. Test etmeye şu an için zaten güzel bir şekilde açık. 23.960'ları tekrardan DAX test etmeye açık bir durumda. Çünkü daha yeni kırdı. Burayı biliyorsunuz 5 Aralık'ta. Bir retest gerçekleştirebilir. Bu iğnelerime de bakıyorum. Bu reteste de güvenerekten tabii ki kesin olmamakla beraber 23.960 seviyelerini bir test etme olarak DAX'ı bekliyorum. Zaten şurası da benim için yine bir direnç konumunda. Böyle bir yatay ışın çizelim. Şu bölge. Bir önceki iğne ucuyla şu anki iğne ucuna dikkat edin. Aynı seviyeden baskı görmüş. Tekrar düşüşe geçmiş. Yani şu anda 24.270 300 seviyeleri direnç gözükse de buradan önce benim için 24.135 seviyesi TradingView değerine göre burasını ben kendim için direnç kabul ediyorum. O yüzden şu anda buradan almış olduğu tepkiyle tekrardan destek bölgesi olan 23.960 seviyesini test etmeye açık. Bunun aşağıları da var. Hani tamam kırdı. Gelir buradan tepki alır yükselir. Şu an için kolay kolay desteği kırıp tekrar aynı değerlere aşağılara kadar yani 23.600-700'lere çekileceğini pek zannetmiyorum. Yine dediğim gibi metoda dayanarak konuşuyorum. Ama 23.960'ları test etmeye şu an için açık. Aynı şekilde buradan almış olduğu destekle veya buralara düşmeden de kabul göreceği şekilde tekrar yükselişinde 24.130 ve 135 seviyelerinden hala direnç görevi görerekten bu noktadan da aşağıya tekrar tepki almaya DAX hala açık hocam. 24.135 ve 23.960 aralığını değerlendirebiliriz. DAX için güncel olarak şu anda. Şöyle bir bakalım. Düşüş, yükseliş, düşüş. Buradan bir yükseliş başlamış. Evet. Ne zaman ki benim için burada RSI'ni rahatlattı, gevşetti.
ki hala 70 seviyelerinde ve buradan tekrar 135 seviyelerine doğru bir artış yaparsa RSI'm tekrardan 80 seviyelerine sıkışmış olacak ve bunu gördüğümüzde diğer metotlarla birlikte, güvenli araçlarımızla birlikte, yani hani tek trend kanalımız olur, desteğimiz, direncimiz tekrardan burada güncellenebilir. EMA'mız olur falan, hepsine bakarız. Buradan bir sell pozisyonda dahil olunabilir. Dediğim gibi ama RSI'yi gevşetmeden dümdüz çıkarsa bizim için short pozisyonu çok daha güvenilir. 24.135 seviyeleri. Ne zaman ki RSI'yi gevşetti buralarda, yataya bağladı, gitti geldi vesaire. Benim için şuradaki gibi, şu bölgede 23.960 bölgesinde ve altı 900 olan ilk kırılımı söylediğim yer gibi. Burayı da aynı şekilde şurada verirse bana, yani yine saatlikte bir yeşil mum kapanışları yaparsa, en az 2 adet mum, diyeceğim ki artık 135-140 bölgesini de benim için kırmış, destek olmuş. Yeni direncim olan 24.280 seviyesine kadar ve üstüne, hatta üstü 24.500'lere kadar test etmeye açıktır diyeceğim. Ne zaman ki yükselişler gerçekleşti, bu sefer de diyeceğim ki ilk etapım 24.135, ikinci etapım 23.960 olmak üzere buraları da test etmeye hala açıktır diyeceğim. Bu sefer ne olduk? Bir önceki değerlerden artık tamamen uzaklaşmış olduk. Yani ne diyorduk? İşte 23.450'leri test edecek demiştim. Hatırlayın. Test etmişti. Şuralara çizmiştik. Geldi. Ne oldu? Buralar bizim için artık uzak oldu. Yeni bir değer aldı çünkü. DAX her yeni bir değer aldığında biz de ona göre değer aralıkları çizmekle yükümlüyüz. Şu an için güncel gözüken 24.135 ve 23.950 diyebilirim. Yani 60'ı ihmal eder. Bu iğne atar eder. Birazcık salkar. Aslında 23.900 demek daha doğru. Öyle yapalım. 23.900 ve 24.000, özür diliyorum. 23.900 ve 24.140 arasındaki değeri değerlendirecektir DAX önümüzdeki günlerde. Yine haber manşetleri, veriler çok önemli. Bunları biliyorsunuz. Onları da takip etmek gerekiyor. Ama gözüken şu anda bu iki değer aralığı DAX için. Buraları değerlendireceğiz. Destek bölgemize geldiğinde, tepki aldığında diğer metotları da kontrol edip gözümüzden kaçmadığı takdirde baylayacağız. Üst noktalara geldiğinde kırılımlar gerçekleşmediği müddetçe selleyeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet hocam. Güzel anlaşıldı hocam. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Nasdaq'a bakalım o zaman. İnternetle savaşıyorum resmen şu an. Evet. Trend kanalımız. Gayet güzel geliyor sesiniz. Yani kuruntu yapmayın kendinize ya. Yani sesim net geliyor mu? Ben kopuyor diye düşünüyorum da. Güzel geliyor. Hayır, Geliyor herhangi- geliyor. Gayet iyi. Tamam o zaman. Rahat olun yani. Tamam. Hani görüntü gecikmeli geliyor dediniz. Bilemiyorum. Öyle mi? Öyleyse de çok düşük bir gecikme muhtemelen. Hissedilen bir sorun yok. En azından ben hissetmiyorum bir sorun. Tamamdır. O zaman tamam. Nasdaq'ta şurası değerlendirdiğimiz bölgeler. Şu anda RSI 65 seviyelerinde. Desteğimizi saatlik olarak kırmış, retesini yapmış. Şurada zaten yine destek direnç kırılımları anlattığımızda baylamaya, swing için tabii ki bunlar 28'inde gerçekleşmiş. Bugün ayın 5'i. Yani şurası bir haftalık bir gidişat. Burada bakın kırılım yapmış, retest yapmış, kıramamış, geri çıkmış. Aslında şurada artık kırdığını anlıyorduk biz. Şurada bile anlıyorduk. Buralardan ne yapıyorduk? Baylıyorduk. Buradan baylamış olsaydık 25.300 seviyesinden bizi 25.800, yani 500 puanlık bir karla buluşturmuş olacaktı Nasdaq. Ama biz yine anlatıyorum ama ben arkada uzun vadeli işlemler alsam da, ara ara sizlere versem de, daha çok bizler 4 saatte değil 5 ve 15'lik günlük trade'ler yapıyoruz. Yani güzel oluyor böyle eskileri gördükçe, konumuzda değinmek en azından pekişiyor. Şu anda Nasdaq 25.690 seviyelerinde. RSI 65. Bulunmuş olduğu nokta şöyle dirence yakın,
Hatta direnç içerisinde kabul edilebilecek noktalar. Fakat hala ucu açık. Yani Nasdaq bir tık daha yükseliş atabilir. Şöyle çizeyim. Tam olarak 25.900 seviyesi var burada. Yani gerçek bir e, direnç seviyesi. Şu an bulunmuş olduğu yer iğne atmış burayı. Kırılgan. Yani şu bölgeyi kırılgan direnç olarak 25.700 bölgesi. Buradan zaten iğne atmış. Tepki almış aşağıya doğru. Tekrardan bir düşüş atıyor. Fakat hemen EMA'yı kontrol ediyoruz. EMA'mız burada kesişmiş. Yükselişe girmiş. Şurada bir daha toplamış. Yani EMA'mız yükseliş gösteriyor arkadaşlar. RSI de çok sıkışık değil. 65 seviyelerinde. Burada takılabilir. Söylediğim gibi burası hafif bir direnç noktası. Fakat buranın üstünde bir kırılım atar ise bizi taşıyacağı nokta DAX kesinlikle 25.900 seviyeleri. Yani burayı yakın zaman veya orta zaman ben kıracağını düşünüyorum az daha. Hatta şöyle burada bir çizelim. Şöyle bu da bize bir kanıt olarak yine kalsın. Şöyle yapalım. Ben ilerleyen seviyelerde tekrardan bakalım. Yani DAX'ta geçen dediğim gibi biraz metot, biraz hissiyat. Benim fikrim ilerleyen seviyelerde Nasdaq'ın bu bölgeyi kırıp şurayı bir önce gri, yani buralarda seyir edip burayı bir gri alana çevirip, yani destek mi direnç mi kararsız kalıp bir ara desteğe çevirip en azından şu bölgeye kadar yükseleceğini düşünüyorum. Şunu da sarıya boyayayım. Şöyle ilk etap olarak buraya kadar yükselebileceğini, onun üstü ise 25.900 buraya kadar yükselebileceğini şu an için düşünüyorum. Nasdaq. Ama bu kesinlikle işlem tavsiyesi değil. Hani biz biraz daha günlük trade ediyoruz biliyorsunuz. Şöyle yapılabilir. Yapılabilir. O da kırılım beklenebilir ama şu an girmek doğru değil. Buradan almış olduğu tepkiyle e, aşağı destek noktamız var. 25.270 seviyeleri. Burayı test etmeye hala açık Nasdaq. Buraya hala açık. Yani buradan almış olduğu tepkiyle 25.200 seviyelerini test etmeye gidebilir. Ne zaman? Benim için şurada yeşil mumunu yakar iki tane. Derim ki kırmış, artık 25.900 seviyelerini test etmeye açıktır derim. O zaman buradan küçük lotlu, orta vadeli swing gibi biraz küçük bir lotla açık bırakıp şöyle bir 3-5 gün unutulabilir bir pozisyon. Tabii stop loss noktası girilir. Nereye girilir? 25 700'ler 300'ler. Şöyle şu noktalar 25.500'ler 700'ler. Bu bölgelerden bir aslında iğne atabilir. Bu iğneler çok tehlikeli. Sizi stop loss eder ama bu bölgeden geri toplar. Geri toplayıp gider ki bunu çok yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ekranlarda, canlı yayında. Ama şu bölgelere kadar bir SL noktası koyulabilir. Ben burayı kırdıktan sonra burayı yakın zamanda çok fazla test edeceğini düşünmüyorum. Yukarıyı en azından bir test eder. Geri dönüş atabilir. Yukarıyı kırmak daha zor. Çünkü öyle söyleyeyim. Şu an 25.900'ü Naz'dan kırması daha zor. 25.500'ü test etmesi daha rahat bir durum. Şurayı kırsa bile, yani mumu kapatsa bile retestleyip içeri girip yine aşağı bölgeyi 25.500'leri test etmek daha garanti. Ama ne zaman kırdı veya retes attı atmadı, üste doğru biraz hacim aldı şöyle 750'lere doğru. 750'den dahil ol. 820'lere zaten dediğim gibi taşır. 830'lara. 750'den dahil ol. Şöyle 900'lere kadar 150 puanlık bir orta vadeli işlem bırakılabilir. Umarım anlaşılmıştır Nasdaq yorumum. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Şu an güncel olarak şurayı değerlendiriyoruz. 25.700, 25.300. Bu aralıkta test etmeye açık ama benim dediğim gibi yani
bana bir kıracakmış hissiyatı veriyor. DAX'ta da söylediğim gibi o gün nasıl kırdı gitti uzun vadeli aldığımız. Şu an için aynısını da Nasdaq'ta düşünüyorum. Ama yine söylediğim gibi hiçbir şey kesin %100 değil arkadaşlar. S&P 500 aynı seyrediyordur tahminim Nasdaq'la. Evet aynı. Şu anda zaten az önce bahsettiğim de şuydu. Gri alan dediğim çok güzel örnek yine karşımıza çıktı bugün. Dirençmiş. Bir kırmış, reteslemiş. Yeşil atmış. Şu an kararsız aslında. Yani tam ortada. Az önce Naz'da nasıl dedim? Kırılım olup olmama, griye çevirir muhabbeti. Aynı şekilde. Şu an retesini geri salarsa burası yine direnç olacak. Ama yeşil mumunu üstünde kapatırsa diyeceğiz ki evet burası da kırmış. S&P 500 için de bizim için bir buy pozisyonu doğmuş olacak arkadaşlar. Nereye kadar? 6910 6930 seviyelerine kadar. Hatta ATH mı? Evet. S&P 500'de ATH sanırım gözüküyor. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Yani yakın zamanda ATH seviyesine S&P 500'de tekrardan test edecekmiş gibi geliyor. Burasını desteğe çevirdiği takdirde bizim için. Burası güzel bir direnç çünkü. Tepki alıp aşağıya inebilir. Güncel olarak hala 6900 ila 6800 arası S&P 500 güncel görünüm. Ama kırılımını yukarı yaparsa yeni bir ATH seviyeleri en azından bir önceki 6930 seviyelerini kesinlikle test etmeye açık olacak S&P 500'de. Dow Jones bakalım. Dow Jones'un da bulunduğu bölge güzel bir bölge direnç için. O da 62 seviyelerinde. Aşağı yukarı endeksler birbirine yakın bu aralar. Yakın seyrediyor. Şurada bir elmas formasyonu var. Çok net gördüm şu anda. İşte bunları aslında e, gün içerisinde yakalayabilmek önemli. Fakat bütün enstrümanlara böyle tek 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 bakabilmek. Bakın gördünüz mü? Elmas. Bu düşüşü yapmış, yükseliş atmış, düşüş atmış, yükseliş atmış. Ben burada anlamalıydım ki bu artık Dow Jones benim için çok büyük derecede bir yükselişe geçecek. Elmas adı gibi elmas değerinde bir yükseliş atacak. Hemen bakalım. Şurada yakaladığımızı varsayıyorum. 1860 pipslik bir kar marjı arkadaşlar. Zaten formasyonun adından da belli. Elmas. İleriki konumuz ama olsun. Görmüşken anlatalım diyelim. Şu an güncel olarak Dow Jones'ta 8150 ile tabii 48.150 ile 47.150 arasında test etmeye açık hala daha. Ne zaman bizim için 48.120 130 seviyelerin üstünde aynı şekilde yeşil mumlarıyla saatliklerde kapanış yaptı. Şu bölgenin üstünde. Mumu en son saldığı bölge. Dikkat edin zaten o bölgeler. Buranın üstünde kapanış yaptı. Ondan sonra anlayacağım ki ben de Dow Jones için yeni bir ATH'a doğru gidiyor. Ki aslında görünen de biraz o. Yine konumuz EMA'ydı. EMA'ya da şöyle baktığımızda RSI'da çok yukarıda diyemiyoruz. Bunlar gayet normal şu an için. Yani kırılımlarını yaparsa arkadaşlar takip etmekte fayda var. Saydığımız endeksler Nasdaq, S&P ve Dow Jones. Özellikle S&P ve Dow Jones. Bu kırılımları, bu mum kapanışlarını yaparsa önceki ATH seviyesine kesinlikle test etmeye gider. Gider. İlerleyen seviyelerde ATH yapar yapmaz bilemem. Yapmaya açıktır tabii ki. Ama bir önceki 48.450'ye kadar burada kırılım yaparsa, kapanış yaparsa 48.450'ye test etmeye gider. Dow Jones. Altın bakalım. Yine EMA ile bakalım. EMA'mız konumuz EMA'ydı çünkü bugün. Bakın aslında biraz eğmiş burada başını. Kısa vadede eğmiş. Şurada bir kırılım var.
Orta EMAM da aynı. 50'lik EMAM da aynısını veriyor. Şurada da ben görüyorum. Belki ekrandan gözükmeyebilir ama e, en ucu. Hani tam anlaşılmaz mı? Biraz daha eğilmesi gerekiyor. RSI 47-48 seviyelerinde. Yani bir tık daha altın şöyle 4180'lere, e, yani 198 seviyesinde şu an. Bunu 4200 kabul edelim. 4180'lere kadar çekilme yapabilir gibi gözüküyor. Ama sadece EMA'ya göre bunu konuşmak da doğru değil. Hatta burada da bir formasyon görüyorum. Dikkat edin. Ben Cuma gelmediğimden beri neler olmuş ya. Burada bir üçlü tepe var. Bakın. Gördünüz mü? Üçlü tepe formasyonu gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki benim dediğimi aslında doğruluyor gibi ama yine altında Murat Hoca'nın eee, yorumuna dikkate alabilirsiniz. EMA kırılımını da dikkat etmiştim. Yani şöyle şu kadarcık, çok fazla olmamakla beraber altında bir geri çekilme, bir baskı birazcık görebiliriz. Görebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar kesinlikle işlem tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece şu an yorumluyoruz. Nereden gelmiş? Şu bölgeden. Yani aslında şu bölgeye kadar çekilebilir. Yine söylediğim gibi. Şöyle kalsın altınımız. Bakalım bu yaptığımız, bu zamana kadar yaptığım her şey %100 çıktı gerçi de. Bakalım altınımız da, bunu da dursun bakalım. Buraya kadar bir çekilme yapacak mı önümüzdeki hafta? Üçlü tepe formasyonu var çünkü. Şu an güncel olarak altında bulunmuş ve iğne atmış olduğu yerde güzel bir direnç noktaları arkadaşlar. Zaten yeni bir tepe oluşturuyor. Bakalım ne yapmış. Düşen, yükselen, yükselen, yükselen ne zaman kırmış? Kırmamış. Yok. Şu an güncel olarak altın bizler için 4265 seviyesiyle 4165 seviyesinde 100 bas puanlık, ki altında küçük pips aralıkları biliyorsunuz daha fazla dolar bazlı kazandırıyor. Yani 100 puanlık DAX'ın 100 puanıyla veya endekslerin 100 puanıyla eşit değil. Altının 100 puanı gayet iyi bir fark diğer emtialara göre. 4260 ila 4160 arasında bir test etme oyunu oynayabilir altın arkadaşlar. Şu anki formasyona göre dediğim gibi biraz daha desteği görebilir. Öyle gösteriyor bana. Ama yine beklemekte fayda var. Şu an için 265 ve 165 seviyelerini test etmeye açık. Şunu da yapabilirsiniz. Formasyona ve şu EMA'nın kırılımına göre şu an altındaki işlemler kapalıdır. Yarın açılışta küçük lotla, küçücük bir lotla değerlendirmek için vadeli şuradan bir sell girilip e, beklenebilir. Ben altından işlem almıyorum biliyorsunuz. Gümüş de aynıdır tahminim. Evet, aşağı yukarı birazcık benziyor. Gümüş bu aralar yükselen bir trenddeydi. Değer kazanıyordu zaten. RSI 60 seviyelerinde. Bir ara 89 seviyelerine kadar yükselmişti. Şuralarda. Evet, gümüş ATH'lara doğru gidiyor. Şu an düşüş olan düşüş trend kanalımın olduğu yere kadar gelmiş. Ve iğne de atmış. RSI 60 seviyelerinde. Güncel olarak 54.380 ila 59.200 bölgesi arasında test etmeye açık uzun vadede arkadaşlar. Şu an bu bölgelerde biraz seyir edebilir gümüş. Yani o şekilde gözüküyor. Bakalım. Emalarımız sırada. Konumuza istinaden yine bakın. Şurada sıraya girmiş. Şu bölge, yani tam şurada baylamak için çok müsaitmiş gümüş. Her neyse şu an kırılımını burada atıyor. Şöyle.
Trend kanalında. RSI normal. Yani bu seviyelerde biraz devam eder gibi gözüküyor gümüş. Düşeceği noktalar 56.500 seviyeleri. Yani yapacağı hareket şu. Şunu yapar. Buradan almış olduğu tepkiyle tekrardan bu seviyelere gider. Kırılım gerçekleşmezse şu şekilde gözüküyor gümüş için. Bu da kalsın. Ama güncel olarak 54.500 ila 59.500 arasında bir test etmeye açık uzun vadede. Brent bakalım. EMA'mız söylediğimiz durumda değil. Bakın güncel olarak burada değil. Yani EMA'ya göre bir hareket edemiyoruz. RSI 58 normal. RSI'ye göre de hareket edemiyoruz. Yani pozisyona dahil olabilecek iki metodumuz da pek uygun değil ama şöyle olabilir. Birazcık burada baş göstermiş EMA'lar. Yani ilerleyen seviyelerde ki şu muma da baktığımda Brent sanki bana göre bir yükseliş sinyali veriyor gibi gösteriyor. Bu EMA büyük ihtimal şöyle şuralarda şu bölgelerde kesişecektir. Mavi buraya çıkacak. Beyaz onun altında kalacak. Yeşil onun da üstüne çıkacak. Yani şöyle bir beyaz, mavi ve yeşil 250 ve 20'lik EMA'ların şu bölgede sıraya girilecekmiş gibi. Yani buralardan aslında bir yine küçük lotlarla bir buy pozisyonuna dahil olunabilir gibi gösteriyor. Ne kadar e, durum ne kadar dirençte gözükse de benim fikrim, benim gözlemime göre 64.200, 64.500 seviyelerine kadar yükseliş var gibi. Direnci kır yani özellikle kısacası direnci kıracakmış gibi geliyor bana Brent. Neye göre? Ee, EMA'larım sıraya giriyormuş gibi hissiyat veriyor bana burada artık. Gösteriyor. Birazcık da yönünü biraz yukarı almış. Burada da zaten direnci bir yoklamış. Retest almış. İğneyi ucu aşağı atmış. Bu iğneye de güvenerekten. RSI'yi de orta kabul ediyorum. İlerleyen seviyelerde petrolümüz yükseliş gösteriyor. Tabii ki yine dediğim gibi kırılım yani kırılış, mum kırılışı, mum kapanışı gelmediği sürece e, yükselir demek yani yükselir demeyeyim de 64.250'lere açıktır. 64.500'lere açıktır demek doğru değil. Mum kapanışını atar ise çok rahat bir şekilde 64.250-500 seviyeleri test etmeye açık olur. Ama şu anda ben bunu zaten yapacakmış gibi bir görünüş sergiliyor bana petrol Brent'imiz. Var mı başka sorusu olan VTI, Bitcoin? Onlara da girebiliriz. Yoksa zaten onlardan çok fazla işlem almıyoruz. Birkaç arkadaş soruyor biliyorsunuz. Bitcoin vesaire. Var mı başka bakmamı istediğiniz bir şey?